Mitoloji ve felsefe arasındaki ilişki, tarih boyunca insanın kendisini, dünyayı ve evreni anlama çabasında önemli bir yer tutmuştur. Her iki alanda insanlığın temel sorularına yanıt ararken farklı yöntemler ve bakış açıları geliştirmiştir. Mitoloji, genellikle tanrılar, kahramanlar ve doğaüstü varlıklar aracılığıyla evrenin yaratılışını, insanın amacını ve yaşamın anlamını açıklamaya çalışırken, felsefe bu soruları daha sistematik, mantıklı ve sorgulayıcı bir şekilde ele alır. Ancak bu iki alan birbirini tamamlayan ve birbirinden beslenen disiplinlerdir. Mitoloji, başlangıçta insanın dünyayı anlamaya çalıştığı bir araçtı. Yunan, Mısır, Mezopotamya ve diğer eski uygarlıkların mitolojik anlatıları, doğanın ve insanın kökenine dair derin sorulara yanıt arayışının birer örneğiydi. Bu mitolojik anlatılar, tanrıların ve kahramanların hikayeleri üzerinden evrenin düzenini, insanın ahlaki sorumluluklarını ve yaşamın amacını açıklamaya çalışıyordu. Ancak zamanla, felsefenin doğuşuyla birlikte bu mitolojik anlatıların yerini daha rasyonel ve mantıklı açıklamalar almaya başladı. Milattan önce 6. yüzyılda Thales gibi ilk filozoflar, doğa olaylarını tanrıların iradesine bağlamak yerine doğanın ve evrenin mantıklı yasalarla işlediğini savundular. Bu, mitolojiden felsefeye geçişin ilk adımlarından biriydi. Mitolojinin felsefeyle ilişkisini anlamak için bazı felsefi kavramların kökenlerine bakmak önemlidir. Örneğin, Platon'un idealar öğretisi, bir bakıma eski Yunan mitolojisindeki tanrısal formlar ve ideallere dayanmaktadır. Platon, gerçek dünyanın ardında mükemmel, değişmeyen bir dünyayı, idealar dünyasını hayal etti. Bu, mitolojideki tanrılar ve kahramanlarla ilişkilendirilebilecek bir düşünceydi. Tanrılar, insanlık için mükemmel örneklerdir ve onlar aracılığıyla insan da mükemmelliğe ulaşmayı hedefler. Yine de felsefede mitolojinin önemli bir etkisi, doğaüstü varlıkların insanın içsel dünyasına dair semboller olarak kullanılmasıdır. Örneğin, antik Yunan filozofları, insanın içsel çatışmalarını ve ahlaki ikilemlerini tanrılar, kahramanlar ve mitolojik figürler aracılığıyla anlattılar. Aristoteles'in etik anlayışında ahlaki erdemleri tanrıların ve mitolojik figürlerin özelliklerinde görmek mümkündür. Felsefi düşünce, mitolojik düşünceden farklı olarak insanın gerçeklik ve varlık üzerine daha soyut düşünmesini sağlar. Ancak mitolojik anlatılar çoğunlukla insanın içsel çatışmalarını, etik sorunlarını ve varoluşsal soruları işlediği için felsefi düşüncenin temel kavramlarıyla örtüşür. Örneğin, Sokratik sorgulama, insanın doğruyu bulma çabası, mitolojik kahramanların içsel yolculuklarıyla benzerlik gösterir. Daha derinlemesine bakıldığında, mitolojinin felsefeye etkisi, özellikle insanın evrende bir yer edinme çabasını ve anlam arayışını anlamada önemlidir. Felsefi düşüncenin doğuşuyla birlikte, mitolojik anlatılar yerini daha analitik ve mantıklı bir yaklaşıma bırakırken, yine de mitolojik temalar felsefede birer sembol olarak kalmıştır. Mitoloji ve felsefe arasındaki ilişkiyi bir düşünsel diyalog olarak görmek mümkündür. Mitoloji, insanın bilinç dışındaki sembolizmi, korkuları, umutları ve arzuları temsil ederken, felsefe daha bilinçli ve mantıklı bir düzeyde düşünmeyi teşvik eder. Bu iki alan, aynı sorulara farklı bakış açılarıyla yaklaşan, birbirinden beslenen disiplinlerdir. Örneğin, felsefede varlık, bilgi, etik gibi temel kavramlar üzerine yapılan tartışmalar, mitolojideki sembolik anlatılarla ilişkilendirilebilir. Her iki alanda insanın varoluşsal sorularına yanıt ararken,
farklı diller kullanır. Mitoloji, semboller ve anlatılar aracılığıyla, felsefe ise kavramlar ve mantıksal argümanlar aracılığıyla. Sonuç olarak mitoloji ve felsefe arasındaki ilişki, insanlığın kendini anlama çabasındaki derin bir bağdır. Mitoloji, evrenin ve insanın anlamını açıklamaya çalışırken, felsefe bu anlamı daha analitik ve mantıklı bir şekilde keşfetmeye çalışır. Ancak her iki alanda aynı sorulara farklı biçimlerde yaklaşır ve bu farklılıklar insanın dünya ve varlık hakkında düşündüğü derinlikleri anlamamıza yardımcı olur. Mitoloji, felsefenin temellerini şekillendirirken, felsefe de mitolojinin sembollerini analiz ederek daha derin anlamlar ortaya çıkarır. Bu iki alan arasındaki ilişki, insanın anlam arayışının birer yansımasıdır.